Şimdi bir hafta içinde 2 tane gündem olduğu için onları ikisini ayrı video yapmak yerine neden bir tane videoyu sıkıştırmayayım dedim ve bu videoyu çekme kararı aldım. İlk konu olarak neden Clippy'yi herkesin profil fotoğrafında görebileceğiniz hakkında konuşmak istiyorum. İkinci olarak da Roblox yönetmeliğinin doları haklamaya çalışan bir Roblox YouTuber'ın neden banlandığı hakkında konuşacağım. Ki banlanmasa zaten çok fazla tartışılmazdı. Ama dediğim gibi potansiyel olarak bu olduğu için Roblox'un CEO'su herkes öfke krizlerinin girdi ve arda arda video atmaya başladı. Roblox YouTuber'ları hatta programı varmış. Roblox'un kendi özel yıldız programı. Yıldız programından çıkmakla tehdit ediyorlar ve Roblox'a süre tanıyorlar. Öyleyse ilk klip konusuna hemen direkt başlayalım. Olay aslında büyük teknoloji şirketlerinin biz onlara para versek bile aslında istemediğimiz şeyleri nasıl bize dayattıklarını ortaya koyuyor. Mesela Adobe uygulaması alıyorsun. Ayda $60 veriyorsun. Türkçe karşılığını çok bilmiyorum. Ama hem senin yaptığın şeylerin verilerini kendi teknolojilerini geliştirmek için kullanıyorlar hem de yapay zeka özelliklerini geliştirmek için kullanıyorlar. Ama tekrar diyorum bu senin izin olmadan gerçekleşiyor. Sen $60 bir ürüne veriyorsun ama bu ürün senin olmuyor. O ayrı bir konu zaten. Ama senden izinsiz teknolojiyi geliştirmek üzere kullanıyorlar. Bunu para verdiğin bir uygulama üzerinden düşünecek olursanız gerçekten de çok iğrenç bir konu. Ya çoğu şirket yapıyor aslında ama bu çoğu şirketin yapması doğru olduğunu göstermez. Herkes bankayı soymaya çalışsa bu herkesin haklı olduğunu göstermez. Hatta şöyle bir iddia var. Facebook'un genç kızların kendi selfielerini çektikten sonra sildiklerini fark ederse Facebook'un yapay zekası bunu fark ediyor ve o kızın önüne güzellik reklamları çıkarmaya başlamış. Yani görebileceğiniz üzere gerçekten aşırı iğrenç bir şey. Büyük şirketlerin bu kadar kötü oyunlara başvurmaları ve bu yüzden burada Clippy devreye giriyor. Clippy 1997 ile 2003 arasında Microsoft tarafından sunulan bir yapay zekaymış, yani en ilkel tabiriyle. Clippy'nin sadece tek bir amacı vardı. İnsanlığa yardım etmek. Bir kötü tarafı var mıydı? Hayır, yoktu. Çünkü senin verilerini satmaya çalışmıyordu. Sadece sana önerilerde bulunabiliyordu. Hatta ben de küçüklüğümde hatırlıyorum, Windows XP kullandığım zamanlarda. Gördüğümü hatırlıyorum. Gerçekten boş, işe yaramaz bir yapay zeka olduğunu fark ediyorum. Çünkü sinirimi bozuyordu o zamanlarda. Ama şöyle bir şey var. Clippy beni hiçbir zaman rahatsız etmiyordu. Hiç önüme bir reklam sunmuyordu. Hiç verilerimi çalmıyordu. Hatta sizin yazdığınız dokümanlarda bu beliriyordu. Ama şöyle bir şey var ki sizin dokümanlarınızı okuyamıyordu bile. Sadece size tavsiyelerde bulunabiliyordu. Yani baştan aşağı iyilik meleği gibi bir şeydi. Sadece size yardım etmek amacıyla hizmet ediyordu. O yüzden Clippy bir sembol haline geldi ve herkes kendi profil fotoğraflarını kullanmaya başladı. Aslında ben başka bir şeyden de kuşkulanıyorum. YouTube yaş doğrulama getirdi. Yapay zeka ile doğrulacaklarmış. Amerika'da sadece bu geçerli olacak. Neden faaliyete geçtiğini bilmiyorum ama insanlar da buna karşı öfkeli. Yani ben bunu da etki ettiğini düşünüyorum. Yani Clippy'nin var olmasından. Çünkü yine şirketler senin iznin olmadan başka yere yönlendirebilecekler. Ve bu saçma bir şey. Çünkü mesela YouTube Kids sırf onun için tasarlanan zaten. Çocuklar için tasarlandı. Ama yine de yaş doğrulama getiriyorlar. Yani gereksiz bir şey. Bundan sonra aileler suçlu oluyor. Sonuçta şirket yapacağını yapmış. Kendi özel olarak çocuk uygulaması getirmiş. Bu yüzden hatta herkes kampanya bile başlattı. Ki ne kadar işe yarayacak bilmiyorum ama şimdi gelelim en çok tartışmalı olan konuya. Roblox gerçekten pişti. Elemanların hisseleriyle beraber itibarları direkt en düşük seviyelere ulaştı. Çünkü bunların hepsi Roblox'un CEO'suyla alakalı. Videonun ilk başlarında dediğim gibi gerçekten çok feci iddialar var ortada dönen ama ilk başında bir adam, Şilef adında bir adam, Roblox YouTuber'ı ve Predator'ları, yani çocukları kandırmaya çalışan elemanları alıyordu ta ki Roblox bunun hesabını kalıcı olarak kapatana kadar. Yani banlanmaktan da söz etmiyorum. Direkt kalıcı olarak sildi Roblox bunun hesabını. Bu adamın aslında oyunları da varmış. Oyunları da komple gitti. Buna destek olmaya çalışan kişiler tişörtlerini yaptı. Free Schlep adında. Roblox onları bile banladı. Çocuk avlamaya çalışan kişileri avlıyordu ki hakladıkları da varmış. 10 kişi civarında sanırım. Hatta teşekkür mailleri bile varmış. Aslında damadıymış ve kadın buna teşekkür olarak mektup yazmış ki bunu koymuşumdur şu anda. Okuyorsunuzdur hatta Türkçe çevrilmiş halini. Bu adam banlandıktan sonra demeyeyim, komple kalıcı olarak silindikten sonra hesabı tüm gözler Roblox'a ve Roblox'un yönetmeliğine ama özellikle Roblox'un CEO'suna çevrilmiş durumda şu anda ve hala devam ediyor bu süreç. Bir sürü kişi kampanyalar başlattı. Hatta bu Amerika'daki bir tane üst yetkili siyasetçinin kulağına bile gitmiş ki kampanya başlattı Roblox'un moderatörlüğünü düzeltmesi ve CEO'nun tahtını başkasına devretmesi konusunda ki insanlar yorumların altında şey diyorlardı. Sonunda bir tane siyasetçi çocuk güvenliği hakkında endişeleniyor diye. Ve bu da haklamak kolay bir şey değil aslında. Adamın yaptığı gerçekten profesyonelce bir şey. Hatta CIA'nın ve FBI'nin yaptıklarını taklit edecek şekilde biz bu işlemi yapıyorduk diyordu ki hani o kadar hak vermezseniz bile gerçekten uğraşmak bu konuda zor. Yani adam bir şekilde yapmış ve 10 tanesi de haklamış. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu adam banlandıktan sonra bildirim almaya çalışmış. Neden banlandığı hakkında. Neden Roblox'un bu avcıları, predatorları, çocuk kaçırmaya çalışan kişileri neden desteklediği hakkında ve bir geri dönüş alamamış ama sonra almış. Dediklerine göre Schlep tarzı kişilerin, yani çok kapalı söylemişler ama Schlep tarzı kişilerin topluluk kurallarına aykırı şekilde konuşmalarından dolayı çocuk kaçıranları değil, çocuk kaçıranları haklamaya çalışan kişiyi, yani Schlep'i banlamışlar. Ki bu da hiç yeterli bir konuşma olmadı zaten. Hani Schlep bu yazılı metinden sonra delirmiş, yani ikinci videoyu çekti
sonra zaten. Daha çok fena bir iddia var. Bu David Baszucki'nin yani Roblox'un şu anki CEO'sunun çok fena bir adaya gittiğiyle hakkında söylentiler var. İnsanlar hatta araştırması istiyor ki araştıranlar da var. Roblox YouTuber'ları araştırmış bazıları. Videosunu izledim. David çok fena kişilerle görüşmüş. Yani görüştüğü iddia ediliyor. Mesela Diddy ile. Diddy'yi zaten belki tanıyorsunuzdur, tanımıyorsunuzdur. Yani pedofili olmasıyla tanınıyor çoğunlukla. Rapçi ama pedofili bir rapçi olmasıyla tanınıyor. Hatta Epstein var. Jeffrey Epstein. Belki bilmiyorsunuzdur. Size bir şey öneriyorum. Filtrich diye. Jeffrey Epstein Filtrich adında. Şu anda ekranda çıkmıştır. Çok güzel bir belgesel. İnsanların ne yaşadığını, o adaya gidenlerin, bu OE'nin hangi tür bir adaya gittiğini oradan anlayabilirsiniz. Ben yine kısaca özetleyeceğim. Bu adaya genelde zenginler, hani filtrich, kirli zenginler, Türkçe çevirisi. O tarz kişiler gidiyor ve David'in de buraya gittiği hakkında söylentiler var. Çünkü Trump'a çok yakın birisiymiş David ve Trump'ın da 1990'larda, videodan yine alıntı alarak yapıyorum, Jeffrey Epstein'e yani bu adanın kurucusuyla yakın bağ olmasından dolayı David'in de bu adaya gittiği hakkında şüpheli söylentiler var. Hatta savaş suçu işlemiş insanlarla 300 bin 400 bin civarı kişi öldürmüş insanlarla birlikte olduğuyla alakalı iddialar var. Yani orasını bilmem ama eğer adaya gittiyse cidden bu nasıl pedofili olduğu hakkında bize iyi bir çıkarım yapıyor. Çünkü şunu söylemeyi unuttum. Bu adaya gidenler sadece zenginler değil. Maalesef ki iğrenç zevkleri olan zengin insanların kaçırdığı çocuklar da var. Reşit olmayan kişiler bu adaya geliyormuş. Parti yapıyorlarmış. Yani parti nasıl yapabilirsin? Zaten belki biraz anlamışsınızdır. Reşit olmayan kişilerle genelde 50, 40, 30 yaşları civarındaki kişilerin, zengin kişilerin nasıl partiler yapabilirler acaba? Yani o yüzden size belgeseli izlemenizi öneririm. Ben izledim ki güzeldi. Bu dediğim gibi tekrar OE'nin nasıl bu adayı satın alıp bağlantılar kurduğunu zengin insanlarla oradan anlayabilirsiniz. Ki eğer David buraya gittiyse fililiyle de anlaşılır nereden geldiği. Ve dediğim gibi bunu insanlar harıl harıl araştırmaya çabalıyorlar. Arkasında bir bittiğini aramaya çalışıyorlar ki bence bulunabilir. Hatta şu 3 gün 4 gün içerisinde bulunabileceğini düşünüyorum. Çünkü patladı bir kere yani. Geri dönüşü yok. Şu haber aklıma geldi. Katar da bu olaylardan sonra, fiyaskolardan sonra Roblox'u erişim engeli getirmiş. Yani keşke biz de böyle bir fiyasko ortaya çıktıktan sonra erişim engeli getirseydik. Yani en azından, çünkü öncekinde biliyorsunuz yani ilk baştan çok saçma bir nedenden dolayı çocukları korumak gerekçesiyle erişim engeli getirdiler ama zaten öyle bir şey yoktu ortada. Fiyasko yoktu, herhangi bir şey yoktu ve çok saçma bir şekilde getirmişlerdi. Ve şöyle çok iğrenç bir şey var. Roblox'un çoğunun için azınlığı feda ettiği ile alakalı bir yazısı var. Yazıda yatırımcıları mutlu etmek için pedofillere oyunlarına atmadıklarını öğrendim. Yani mesela bir balon düşünün. Bu balon patladığı zaman herkes her şeyi öğrenecek ve yatırımcılar da yatırımlarını geri çekecek. Yani sırf yatırımcılarının geri adım atmamalarını istediklerinden dolayı çocuk avcılarını oyunlarında tuttuklarını öğrendim. Yani iğrenç bir şey. Gerçekten balonun patlamaması için de uğraşmışlar ki bu da sanırım son nokta oldu. Şilef'e gerçekten teşekkür ederim yani. Böyle bir şey çünkü ortaya çıkardı bu balonu patlattığı için. Çünkü patlamasaydı sanırım böyle devam edecekti. Hani gün yüzünde moderatörlüklerini iyileştirdikleri hakkında ki zaten bir patlama da olmuştu. Ice of Speed'in bile katıldığı bir patlama. Türk YouTuber'lar Save Roblox adında bir hashtagle bir kampanya oluşturmuşlardı. Roblox'un moderatörlüklerini düzeltmesi konusunda. Ve bundan sonra zaten aile şeyleri daha da sıkılaştırıldı ki yani demek ki bir işe yaramamış. Çünkü başta kim varsa baştaki kişi düzelmedikten sonra Roblox değişir mi? Ki tabii ki de değişmez yani. Baştaki doysa tüm yönetim hani doluğu da savunacak şekilde dönüşür. Hani gün yüzünde böyleler. Yani biz savunuyoruz. Biz moderatörlüklerimizi düzelttik ama arka planda doları oyunda tutmaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü yatırımcılarını geri çekmelerini istemedikleri için yatırımlarını. Yani iğrenç bir şey. Leş gibi bir şey. Yani baştan yapmayacaktın zaten böyle bir şey. Şu anda darısını çekiyorlar. CEO büyük ihtimalle yerinden edilecek. Çünkü hisseleri de düştü yani. Ki yatırımcılar da büyük ihtimalle geri çekildi. O çok beğendikleri, canım cicim dedikleri yatırımcılar. Yani gerçekten çuvalı gibi yere yuvarlandı. Böyle devam edebilir miydi? Edebilirdi tabii ki de. İyi ki de etmedi. Çünkü Roblox gerçekten güzel bir platform. Tek sıkıntı yönetimde sonuçta yani. Yönetim değiştikten sonra belki Roblox kendini direkt toparlar. Kimin geldiğiyle alakalı belki David'in kankası geldi. Belki de gelecek yani. O yüzden tedbirli olmakta fayda var. Eğer bu da tekrar o tarz adaya gittiyse ya da free ise onunla direkt tahtına indirmemiz gerekecek. Ama yeni gelecek kişi iyi biri olacağı kadar yani denememiz gerekecek büyük ihtimalle. Çünkü tahtına indireceğiz. Gelecek. Gelen kişi tekrar adaya gittiyse onu da indireceğiz. O da geri gidecek. Yani birini daha getireceğiz. Bu son kişi olması lazım. Ya umarım böyle olmaz. Direkt gelen kişi düzgün bir eleman olur. Umarım hızlı bir şekilde değişir çünkü hani CEO artık daha fazla kalamaz. Dediğim gibi yani. Roblox batıştı şu anda. Hatta o arada bu yatırımcılarda şey yani hani videonun ilk başlarında dediğim gibi hani Diddy gibi hani sapık rapçilerin ve normal YouTuber'ların olduğu şeyler. Yatırımcı dediğimde sadece para veren hani yatırım yapan kişiyi sanmayın. Buna aslında topluluğa fayda sağlayan kişileri de düşünebilirsiniz. Mesela Creekcraft adında bir YouTuber var. O YouTuber da aslında bir destekçi. Ama tabii ki bunları öğrendikten sonra mesela Stick de aslında bir Roblox YouTuber'ıymış. Onu da öğrendim yani o şekilde. All Star programından Roblox'un yıldız programından çıkmakla tehdit ettiler. Stick'in videosunu izledim ki 2 dakikalık 3 dakikalık kısa bir videoydu. Roblox'a
Roblox'a bir ay verdiğinde ve bir ayın sonunda da CEO'su ya da herhangi bir moderatörlükte bir iyileştirme olmazsa, bir düzeltme olmazsa artık Roblox YouTuber olup olamayacağından kararsız olduğunu söyledi. Yani büyük ihtimalle eğer moderatörlük düzelmezse Stick'te oyunu oynamayı bırakacak ve Stick de gerçekten ünlü bir YouTuber yani. Yurt dışında gerçekten tanınan bir YouTuber. Creekcraft da bununla alakalı bir açıklama yaptı. O da bırakmakla tehdit etti Roblox'a. Yine aynı şekilde süre verdi. Yani gerçekten Roblox çukuruna doğru ilerlemeye başladı. Yani kartopu geldi. Çukurda aşağı düştü. Ne kadar düşecek yani göreceğiz. En yakın zamanda CEO işinden alınır umarım. Yani yoksa daha da, hatta yorumlarda okumuştum, kendi mezarını kazıyor diye ve daha da dibe kazıyor diye. Hani kazdıkça kazmaya devam ediyor. Yapma Roblox. Roblox seviliyor yani. Topluluğu da gerçekten yani öyle profili sapık çocuk avcıları dışında gerçekten de aslında tatlı bir topluluk, community. Umarım düzelir. Hatta en kötü yalı diyorlardı. Gerçekten de en kötü yalı, böyle bir şey hiç ortaya çıkmadığı için, ama bir gün her türlü kirli çamaşırlar ortaya çıkar. Yani Roblox'ta da çıktığı gibi. Yani olaylar, gündemler o kadardı. Eğer videoyu sevdiyseniz kanala abone olup like atıp gösterebilirsiniz ve yorumlara da düşüncelerinizi yazarsanız sizinle tartışabiliriz bu konuyu. Ne düşünüyorsunuz? Neler var aklınızda? Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.